Bazı insanlar vardır, onlar için deli kelimesi fazla basit kalır. Çünkü onlar yalnızca kuralları çiğnemez. Kuralların varlığını bile reddeder. Trevor Phillips GTA 5'in en unutulmaz karakterlerinden biri. Çılgın, öngörülemez ve şiddet dolu. Aynı zamanda rahatsız edici bir dürüstlüğe sahip. Bugün Trevor'ın çocukluğundan başlayan yolculuğunu, GTA 5'teki tavırlarının arkasındaki felsefeyi ve onun neden yalnızca bir psikopat değil, aynı zamanda sistemin en çıplak eleştirmenlerinden biri olduğunu konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olup like ve yorum atabilirsiniz. Ayrıca katıl üyeliği alarak katılı özel içeriklere erişebilir ve daha pek çok özellikten yararlanabilir. Açtığımız oyun sunucuları, yapacağımız oyunlar ve etkinliklere öncelikli erişim hakkına sahip olabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Trevor'ın hikayesi Kanada'da sınır bölgesinde başlıyor. Çocukluğu sevgiden çok şiddetle dolu. Babası ve annesi hem fiziksel hem de duygusal olarak baskıcıydı. 10 yaşına geldiğinde babası tarafından terk edildi. Annesiyle arası hiçbir zaman düzelmedi. Trevor'ın kendi sözleriyle çocukluğu 5 eyalet, 2 ülke, 14 ev, 3 bakım evi ve 2 düzeltme tesisi arasında geçti. Bu da ona erken yaşta bir şey öğretti. Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan ezilir. Küçük yaşlarda şiddet, ölüm ve suç hayatının bir parçası haline geldi. Trevor'ın çocukluğu onun hem öfkesini hem de hayatta kalma içgüdüsünü şekillendirdi. Kanada Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Pilotluk yeteneği doğuştandı. Ancak zihinsel dengesizlikleri onu bu yoldan kopardı. Psikolojik testleri geçemediği için ordudan atıldı. Bu noktadan sonra hayatı hızla suça kaydı. Kaçakçılık, yasa dışı ticaret, sınır bölgesinde küçük çaplı soygunlar. Ve sonra hayatına Michael Townley girdi. İkilinin tanışması Trevor'ın suç dünyasında bir seviye atlaması anlamına geldi. Banka soygunları, organize suç işleri derken 2004'te North Yankton'daki o meşhur soygun gerçekleşti. Plan bozuldu, Brett hapse atıldı, Michael ise sahte bir ölümle kurtuldu. Trevor Michael'ın öldüğüne inanarak kaçtı. Bu olay Trevor'ın hayatında hem ihanet duygusunu hem de paranoyayı kalıcı hale getirdi. Trevor, Blaine County'nin çorak topraklarında kendi suç imparatorluğunu kurdu. Uyuşturucu üretimi, silah kaçakçılığı, rakip çetelerle bitmek bilmeyen çatışmalar. Yanında sadakatini şüpheye bıraktırmayacak şekilde kanıtlamış isimler vardı. Nervis Ron, Wade Hayward. Trevor'ın manipülasyonuyla adeta ona tapan adamlar. Trevor Phillips'in felsefesini anlamak için önce onun beyninin nasıl çalıştığını kavramak gerekiyor. Klasik anlamda bir mantık artı duygu dengesiyle hareket eden biri değil. Psikanalizde Freud'un ID dediği dürtüsel yapı, Trevor'da neredeyse filtresiz çalışıyor. ID, anlık haz, öfke ve arzularla hareket eder. Normal bir insanda bu dürtüler ego ve süperego tarafından kontrol edilir. Yani mantık ve toplumsal kurallar. Trevor'da ise bu filtreler ya çok zayıf ya da tamamen yok. Bu yüzden Trevor için istemek ve yapmak arasında hiçbir mesafe yok. Canı birini dövmek mi istedi? Dövüyor. Uyuşturucu mu satmak istiyor? Satıyor. Patlayıcı mı kullanmak istiyor? Kullanıyor. Bunun en ilginç yanı Trevor'ın bu dürtüleri doğru ya da yanlış gibi kavramlarla tartmaması. Ona göre eylemler yalnızca sonuçlarıyla değerlendirilir ve bu sonuçlar da kendi çıkarları ve sadakat değerleri üzerinden ölçülür. Trevor'ın gözünde Los Santos'ta herkes bir sahtekar. Michael emekli soyguncu, kimliğini gizleyip huzurlu bir aile babası gibi davranıyor. Franklin yükselmek için kirli yolları kullanıyor ama imajını lekesiz tutmaya çalışıyor. Trevor ise toplumsal maskelere karşı bilinçli bir başkaldırı yapıyor. Onun için asıl suç yalan söylemek. Bu yüzden ihanet onun gözünde öldürülmeyi hak eden en büyük günah. Burada araya giriyorum çünkü bir süredir Wallpaper Engine ile ilgili de içerikler üretmeye başladım. Birçok arka plan ürettim. Bunlardan birisi de GTA 5'in unutulmaz karakterlerinden biri olan Trevor'ın Wallpaper'ıydı. Açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde Wallpaper Engine kullanıyorsanız indirebilirsiniz. Steam üzerinden favorileri ekleyip like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi videoya devam edelim. Trevor'ın ahlak anlayışı toplumunkinden farklı. Yabancılar söz konusu olduğunda acımasızdır. Ama kendisine bağlı kişilere karşı aşırı korumacıdır. Bu geçmişinde gördüğü ihanet ve terk edilmelerin doğrudan sonucu. Onun için sadakat para ya da statüden daha değerlidir. Bu yüzden Michael'ın ölümü karşısında yıkılmış, yaşadığını öğrendiğinde ise öfke patlaması yaşamıştır. Psikolojik olarak bu bağlanma travması olarak adlandırılabilir. Trevor bağlandığı insanların kaybını kaldıramaz. Ve bu ihtimali ortadan kaldırmak için ya herkesi uzak tutar ya da ihanet gördüğünde tamamen yok eder. Dışarıdan bakıldığında Trevor kaosun simgesi gibi görünür. Ancak kaosu sadece keyif için değil, kontrol sağlamak için de kullanır. Çetelerle olan savaşları, korku salma biçimi, ansızın patlayan öfkesi hepsi karşı tarafın dengesini bozmak içindir. Bu yönüyle Trevor aslında stratejik bir çılgındır. Onun deliliği bir noktaya kadar planlıdır. Ama o noktadan sonra kontrol tamamen elden gider. Bu da onu tahmin edilemez yapar. Kanun, toplum, ahlak. Bunların hepsi güçlülerin zayıfları kontrol etmek için uydurduğu kurallardır.
Trevor bu oyunu oynamaz. Bu bakış açısı onu hem trajik hem de özgür kılar. Toplumun kabul etmeyeceği bir yaşamı bilinçli olarak seçer. Ancak bu onu kaçınılmaz olarak yalnızlaştırır. Sonuç olarak Trevor'ın felsefesi maskesiz yaşamak üzerine kurulu. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun kendi dürtülerine sadık kalmak onun yaşam biçimi. Ve belki de onu delirten şey bu dürüstlüğün dünyada yerinin olmaması. O sadece bir kaos makinesi değil. Sadakat, dostluk, aidiyet. Bunlara önem veriyor. Michael'la dostluğu çocukluğundan beri aradığı aile hissini ona veriyor. Ama ne yazık ki Trevor'ın dokunduğu şeyler genelde yıkıma uğruyor. Çünkü Trevor en çok sevdiği şeyleri kaybetmeye mahkum olduğuna inanıyor. Bu inanç onun içindeki trajedinin temelini oluşturuyor. Trevor Phillips aslında rahatsız edici bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. Hepimiz yalanlar söylüyor ve maskeler takıyoruz. Trevor ise bu maskeleri parçalıyor. Onu deli yapan şey belki de bu çıplak dürüstlük. Evet, Trevor tehlikeli. Evet, o bir katil. Ama aynı zamanda sistemin sahtekarlığına karşı en yüksek sesle bağıran kişi. Bu yüzden GTA 5'in en unutulmaz karakterlerinden biri olmaya devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.